Koçarlı, Aydın ilinin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Ege'nin bereketli toprakları üzerine kurulmuş önemli bir ilçesidir. Sarıçay, Büyük Menderes ve Çine Çayı arasında kalan bu geniş coğrafya, tarihsel süreç içerisinde farklı kavimlerin ve medeniyetlerin izlerini taşımış, adeta bir medeniyet beşiği haline gelmiştir. Koçarlı'nın bilinen tarihi M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanan zengin ve çok katmanlı bir geçmişe işaret etmektedir. Bu videonun konusu Koçarlı'nın antik çağlardan günümüze uzanan yolculuğunu kronolojik ve tematik bir yaklaşımla ele almak, ilçenin adının kökeninden ekonomik yapısına, kültürel mirasından milli mücadeledeki kritik rolüne kadar birçok yönünü detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu çalışma Koçarlı'nın antik kent Amazon'un izlerinden Cihanoğulları hanedanlığı gibi yerel güçlerin yükselişine, Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik konumundan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde bıraktığı derin izlere kadar uzanan kapsamlı bir analizi içermektedir. Antik çağlardan Osmanlı idaresine Koçarlı antik dönemin izleri. Amazonlar ve stratejik konum Koçarlı'nın köklü tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu zengin geçmişin en belirgin izleri, yörenin bilinen ilk sahipleri olan ve tarihçiler tarafından savaşçı kadınlar diyarı olarak adlandırılan Amazonlara aittir. M.Ö. 300'lü yıllara kadar bölgede yaşadığı düşünülen Amazonlar, günümüzde Koçarlı'nın Akmescit, Gafarlar ve Mersinbelini mahallelerinin kesiştiği halk arasında Mazın Kalesi olarak da bilinen antik kente yerleşmişlerdir. Bu antik kentin kalıntıları arasında Apollon ve Artemis'e adanmış tapınakların yıkıntıları, akropol, tiyatro, agora ve çeşme kalıntıları bulunmaktadır. Kentin M.Ö. 3. yüzyıla tarihlenen surları izodomik örgü tekniğiyle inşa edilmiş olup 137 metrelik bir uzunluğa sahiptir. Bu surların ve tiyatronun yanı sıra kentte askeri amaçlı cephanelik veya tahıl ambarı olarak kullanıldığına inanılan yeraltı odalarının kalıntıları da mevcuttur. Amazon antik kenti sahip olduğu arkeolojik potansiyele rağmen 20. yüzyılın başlarında yapılan yüzey araştırmaları dışında henüz kapsamlı bir bilimsel kazı çalışmasına konu olmamıştır. Bu durum antik kentin diğer Ege kentleri kadar tanınmamasının başlıca sebeplerinden biridir. Bilimsel kazıların yapılmamış olması kentin tarihi ve kültürel zenginliğini tam olarak ortaya çıkarılmasını ve kültürel turizme entegre edilmesini engellemektedir.
adın kökeni ve erken dönem Türkleşme süreci. Koçarlı adının kökenine dair iki farklı rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayet, buraya yerleşenlerin eski yurtları olan Kaçkarlar veya Kaçkarlı'dan geldiklerini öne sürerken, daha yaygın olan ikinci rivayet, göçebe yaşayan yaşam tarzlarından dolayı göçerler kelimesinden türediğini belirtmektedir. Bu ikinci rivayet, Koçarlı'nın erken dönem Türkleşme sürecini ve buraya yerleşen aşiretlerin göçmen kimliğini yansıtan güçlü bir sembolizm barındırmaktadır. Bölgenin Türkleşme süreci milattan sonra 1260 yılında Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğine girmesiyle başlamıştır. Selçuklu'nun dağılmasının ardından bir süre Menteşeoğulları Beyliği'nin idaresine geçen Koçarlı ve çevresi daha sonra Sultan Çelebi Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Koçarlı'nın tarihsel süreç boyunca sürekli bir yerleşim yeri olma eğilimi, bölgenin tarımsal verimliliği ve stratejik konumuyla doğrudan ilişkilidir. Antik kentin surları ve cephanelik olarak kullanıldığı düşünülen yeraltı odaları buranın sadece bir sivil yerleşim yeri değil, aynı zamanda jeopolitik açıdan kritik bir askeri nokta olduğunu göstermektedir. Bu durum Koçarlı'nın tarih boyunca sadece bir medeniyet beşiği olarak değil, aynı zamanda verimli toprakları nedeniyle sürekli fethedilmek istenen, dolayısıyla hem tarımsal hem de stratejik bir merkez olarak konumlandığını ortaya koymaktadır. Antik Amazon'dan Osmanlı'ya kadar süren bu sürekli el değiştirme, bölgenin zengin kaynaklarının ve savunma potansiyelinin bir sonucudur. Cihanoğulları Hanedanlığı ve Osmanlı dönemi Cihanoğullarının yükselişi. Bir derebeylik hikayesi. Koçarlı'nın Osmanlı dönemi tarihi büyük ölçüde Cihanoğulları ailesinin hikayesiyle iç içedir. Bu ailenin kökeni Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos seferine kadar uzanmaktadır. Sefer sırasında ordusuna katılan aşiret reisi Mehmet Bey'in yeni doğan oğluna bu haberin kendisine uğur getireceğine inanan Kanuni tarafından Cihan adı verilmiş ve sefer dönüşü Menderes ile Çine Çayı arasında kalan geniş araziler Mehmet Bey'e bağışlanmıştır. Bu olay ailenin bölgedeki gücünün ve hanedanlığının temellerini atmıştır. Cihanoğulları 18. yüzyılda Osmanlı'da merkez yönetimin zayıflamasıyla birlikte Aydın ve çevresinde diğer bir güçlü aile olan Arpazlılarla birlikte önemli bir derebeylik haline gelmiştir. Cihanoğullarının mimari mirası. Estetik ve gücün sembolü Cihanoğulları Aydın ve Koçarlı'da güçlerinin bir sembolü olarak günümüze ulaşan önemli mimari eserler inşa etmişlerdir. Bunların başında müderris Cihanoğlu Abdülaziz tarafından 1756 yılında yaptırılan Cihanoğlu Camii gelmektedir. Cami 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinde etkili olan ve bölgede öncülüğünü yapan barok üslubunun en belirgin örneklerinden biridir. Caminin içinde yer alan barok süslemeli mihrap, ahşap işçiliği ve yüksek kaide üzerine inşa edilmiş olması bu özellikleri yansıtmaktadır. Mihrabın üst kısmında bulunan elle yapılmış Mekke panoramik resmi ise İtalyan asıllı bir ressam tarafından yapılmıştır. Diğer bir önemli yapısı 1763 yılında Cihanoğlu İbrahim Ağa tarafından gözetleme ve savunma amacıyla inşa ettirilen Cihanoğlu Kulesi'dir. Kule 1948'de geçirdiği bir yangında ana konaktan ayrılmış ancak 19. ve 20. yüzyıllarda hamam ve teras gibi eklemelerle değişime uğramıştır. Mimari eserlerdeki barok üslup sadece bir estetik tercih olmanın ötesinde
Cihanoğulları'nın siyasi ve ekonomik bağımsızlığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu üslup İstanbul'da ancak 19. yüzyılın ortalarında Balyan ailesinin eserleriyle yaygınlaşmaya başlamışken Koçarlı'da bir asır kadar önce kullanılmış olması dikkat çekicidir. Bu durum Koçarlı'daki Cihanoğulları'nın merkezi otoriteden bağımsız hareket edebilecek güce sahip olduğunun ve kendi zenginlikleri ve zevkleriyle özgün eserler inşa edebildiğini göstermektedir. Cihanoğulları'nın bu sanatsal tercihi sadece bir toprak ağası ailesi olmadıklarını, kendi himayelerinde bağımsız bir mimari akım başlatabilecek kadar güçlü ve özgün bir bölgesel güç olduklarını kanıtlamaktadır. Milli mücadele ve Cumhuriyet dönemi milli mücadelede Koçarlı. Direniş ve toplumsal dönüşümün merkezi Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Koçarlı. Yunan işgaline karşı direnişin en kritik noktalarından biri olmuştur. Aydın'ın işgalinin ardından aralarında 10.000 civarında sivilin de bulunduğu büyük bir sığınmacı akınına uğramıştır. O dönemde Koçarlı'nın kendi nüfusunun 2-3 katı civarında olduğu ve bu nüfusun yaklaşık yarısının Rumlardan oluştuğu göz önüne alındığında sığınmacı akını ilçe için büyük bir demografik ve lojistik zorluk yaratmıştır. Bu toplumsal hareketlilik Koçarlı'nın tarihi üzerindeki etkisini sadece bir sığınmacı hikayesi olmaktan öteye taşımıştır. Nüfusunun 3 ila 5 katı büyüklüğünde bir sığınmacı grubunu ağırlaması ilçenin sosyal ve ekonomik dokusunda büyük bir değişimi tetiklemiştir. Yerel Rum nüfusu ile gelen Türk sığınmacı nüfusu arasındaki etkileşim, savaş sonrası dönemde Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi gibi olayların yerel düzeylerdeki izlerini yansıtmaktadır. Bu olay Koçarlı'nın modern nüfus yapısının kökenlerini anlamak için anahtar bir olaydır. Savaş ilçenin sadece siyasi sınırlarını değil aynı zamanda etnik ve sosyal dokusunu da yeniden şekillendirmiştir. Askeri açıdansa Koçarlı, Malgaç Köprüsü baskını gibi milli mücadelenin başlangıç noktalarından birine ev sahipliği yapmış, işgal güçlerinin Nazilli'den geri çekilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu dönemde Koçarlı Müfrezesi Kumandanı Teğmen Selami gibi yerel komutanlar direnişin örgütlenmesinde etkin rol oynamışlardır. Modern Türkiye Cumhuriyeti'ne geçişte önemli idari değişimler yaşanmıştır. İkinci Meşrutiyete kadar yani 1908 yılına kadar bir köy olarak yönetilen ilçe, coğrafi konumunun stratejik önemi nedeniyle bucak haline getirilmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra ise 1 Nisan 1946 tarihinde resmen ilçe statüsü kazanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin eski başbakanı Adnan Menderes'in Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli köyünde doğmuş olması Koçarlı'nın ulusal düzeydeki en önemli özelliklerinden biridir. Varlıklı bir çiftçi ailesine mensup olan Menderes ailesi ilçe ekonomisinin gelişiminde öncü bir rol oynamıştır. Ailenin Çakırbeyli'deki çiftliği pamuk, buğday ve mısır gibi ürünlerin yetiştirildiği bölgede makineli tarıma geçen ilk işletmelerden biri olmuştur. Adnan Menderes'in ailesinin Koçarlı'daki çiftliğinde edindiği tarımsal modernleşme deneyimi, onun ileriki siyasi kariyerinde benimsediği tarım odaklı kalkınma politikalarının temelini oluşturmuş olabilir. Bir liderin kişisel geçmişi onun ideolojik ve politik yönelimlerini derinden etkileyebilir. Menderes'in Türkiye'nin tarımsal kalkınmasını öncelikli hale getiren politikaları, traktörlerin yaygınlaşması, modern tarım yöntemleri ve bunun gibi onun çocukluğundan itibaren içinde büyüdüğü ve bizzat deneyimlediği bir ortamın yansıması olarak görülebilir. Menderes'in vizyonu sadece teorik bir siyasi programdan ibaret değil,
Aynı zamanda kendi ailesinin başarısını ulusal ölçeğe taşıma arzusunun bir sonucu olarak da okunabilir. Bu, Koçarlı'daki lokal tarihin, ulusal tarihin nasıl bir parçası olduğunu gösteren güçlü bir örnektir. Koçarlı ekonomisinin ana direğini Menderes Ovası'nın bereketi üzerine kurulu pamuk ve zeytin üretimi oluşturmaktadır. Bu iki ana ürünün yanı sıra hayvancılık, incir, kestane ve sera çiçeği yetiştiriciliği de ilçe ekonomisinde gelişmiştir. Ormanlık köylerde yaşayan halkın en önemli geçim kaynağı ise çam fıstığıdır. Tarımsal faaliyetlerin bu kadar yoğun olması, Koçarlı'da tarım aletleri ve zeytinyağı fabrikaları gibi yan sanayilerin de gelişmesini sağlamıştır. Günümüzde Koçarlı'da Adnan Menderes'in anısını yaşatan önemli projeler bulunmaktadır. Çakırbeyli'de eski başbakanın çocukluk ve gençlik yıllarına ait kişisel eşyalarının sergilendiği bir Adnan Menderes Demokrasi Müzesi kurulmuştur. Ayrıca her yıl düzenlenen çam fıstığı, pamuk, incir ve zeytin festivali, ilçenin tarımsal kimliğini ve bu ürünlerin ekonomideki yerini pekiştiren bir kültürel etkinlik haline gelmiştir. Koçarlı'nın kültürel kimliği, halk kültüründe eski Türk inanışlarının izleri. Koçarlı'nın tarihi antik medeniyetlerin izlerinden Osmanlı'nın derebeylikler çağına, milli mücadelenin kritik anlarından Cumhuriyet'in modernleşme sürecine kadar uzanan çok katmanlı ve zengin bir öyküyü barındırmaktadır. Bu tarih Koçarlı'nın sadece bir ilçe olmaktan öte, medeniyetlerin kesişim noktası, yerel gücün sembolü ve ulusal tarihin önemli bir durağı olduğunu göstermektedir. Amazon Antik Kenti, Cihanoğulları yapıları ve Adnan Menderes'in mirası bu kimliğin en somut unsurlarıdır. Koçarlı'nın zengin tarihi potansiyelini tam olarak ortaya çıkarması için atılması gereken en önemli adımlar, Amazon Antik Kenti'nde bilimsel kazı çalışmalarının başlatılması ve Cihanoğullarına ait mimari eserlerin daha kapsamlı bir şekilde korunmasıdır. Bu adımlar, ilçenin zengin tarihini sadece yerel halk için değil, tüm Türkiye ve dünya için daha erişilebilir kılacaktır. Koçarlı'nın geleceği zengin ve çok yönlü tarihsel kimliğini koruyarak ve tanıtarak ilerlemesi üzerine kurulmalıdır.